İlk öncelikle bu bölüm yine büyük ihtimalle Türkiye'de yayınlanmayacak ve Rütük tarafından engellenecek. Çünkü aile yapısını tehdit eden bir kısım bulunmakta ki bence isabet olur. İlk defa bu sefer Rütük'ün yani yaptığı bir işi takdir edecek olurum yaparlarsa eğer. Ama büyük ihtimalle bunu engellemezler. Hani bir iş doğru yapacaklar ya. Neyse. O sahneye gelmeden önce de Gumball'ın 18. bölümü yine tuhaf ama bana kalırsa hataların olduğu oldukça garip bir bölüm. Bu noktada bu bölümle alakalı şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama Gumball evreninde tek normal şeyler isteyen abi Nicole. Mutlu bir aile yaşantısı istiyor, normal bir fotoğraf istiyor, normal bir akşam yemeği istiyor, normal bir hayat yaşamak istiyor, sevilmek ve takdir edilmek istiyor. Ama 6 sezon boyunca o kadar çok kaos yaşanmış ki Nicole artık 7. sezonda doyma noktasına gelmiş. Sanki 7. sezonla beraber özellikle böyle Nicole'le bir değişim yaşanmış arkadaşlar. Bilmiyorum hani bunu fark edebildiniz mi ama sanki ailede tek normal davranan ilk defa bir tek o. Neden? Çünkü hep insani şeyler istiyor. Yani Gumball gibi tuhaf şeyler istemiyor veya davranmıyor. Her zaman ilgi, sevgi, aile tablosu, aile yemeği, işte baş başa yemek vesaire falan diğer bölümlerde yapmıştım. Dileyenler izleyebilir. Yani normal şeyler istiyor. Ama Nicole'de bir tuhaflık var. Bunu çözemedim. Sizce bu tuhaflığın sebebi ne? Neden Nicole böyle davranıyor? Bence yorumlara fark edenler varsa yazarsa harika olur. Çünkü bir gariplik var. Bölümün başına gelecek olursak fotoğraf çektirmek isteyen ve Larry'i kiralayan sahneyle başlamakta. Larry'nin sesi bir kere Türkçe dublajda oldukça değişmiş. Bu noktada eski sesten farklı olması benim garibime gitti. Yani aslında kötü değil ama ne bileyim yani eskisine alışmışım işte. Neyse aile tam olarak fotoğraf çektirecekken birden kapı çalar ve gelen Richard'ın annesidir. Richard haftalık olarak ailesinin neler yapacağını yazdığı garip bir bülteni varmış ve bu bülten Elmore'daki herkese açıkmış, herkes görebiliyormuş. Tabii burada bir ufak gönderme de var arkadaşlar. Gumball ve kardeşlerinin tuttuğu gizemli kutu. Bu kutu Hellraiser filmine bir göndermedir. Hellraiser acıyı ve zevki ayırt edemeyen çok boyutlu sadomasochist varlıklar olan, şu cümleyi söyleyeceğim diye belki 20 defa tekrarladım yani aşırı zor bir kelime. Neyse biz konumuza devam edelim. Kaltistleri çağıran mistik bir bulmaca kutusu hakkında garip bir filmdir. Tabi bununla ilgili yakın zamanda da bir dizi var arkadaşlar. Yani bence dileyenler izleyebilir ama aslında burada çok tuhaf bir gönderme daha var. Aslında bu kutu Watterson ailesinin evindeki o kaosu ve dramayı hayatlarına çağıran bir metafordur. Her seferinde, her yeni bölümde tam mutlu olacaklarken o kutu gibi yani geçmişlerinden bir şeyler olup veya günümüz bir şeylerinden olup bu durum kaosa dönüyor ve olay örgüsü sürekli bozulmakta, huzur kaçmakta. Aslında bu kutu o kaosa göndermedir. İşte gelelim Rütük tarafından engellenecek sahneye. Bu bölüm yine Nicole'ün annesinin ikinci bir erkek arkadaşı edinmesi nedeniyle Rütük tarafından yasaklanacaklar bölümün arasına girmekte. Sebebi ise kocasının artık erkeklik görevini yerine getirememesi ve Nicole'ün annesinin kuduruk bir kadın olması sebebiyle de bu yüzden de bir yatak partneri edinmek istemiştir. Doğal olarak Rütük çocukların izlemesini engellemek için bu bölümü yasaklayacak ve bence doğru kararı verecektir. Yani ilk kez bunu yapacaktır. Ama kesin doğru bir şey yapacaklar ya, bu bölümü engellemezler, Türkiye'ye sunarlar. Neyse bakalım, bekleyip göreceğiz. Tabii doğal olarak Richard'ın babası da tam fotoğraf çektireceklerken geri verir. Uzun süredir hapiste olduğunu ve şartlı tahliyede olduğunu söyler. Ancak şöyle bir hata vardır. Önceki sezonlarda ayda arazi satmaya teşebbüs etmesi suçundan suçlu bulunmuştur ve sadece 3 günlük bir hapis cezası almıştır. Bu yüzden serbest bırakılmıştır. Yine de 7. sezonun bir bölümünde çöpleri karıştırırken görülmüştür. Yani bu kısımda bir hata var ya da bilerek böyle bir sahne eklenmiştir. Ama hikayeye uymamakta. Tabi yine burada aslında yine bir gönderme var. Benim iki farklı teorim var. Birincisi, ya senaristler unuttu ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bu sezonda Gumball'ın eski hikaye örgüsüyle pek ilgilenmiyor. Böyle spontane bir şekilde her şey gerçekleşiyor. Her bölüm farklı bir şeyler işleniyor. Teori 2'de ise Frankie ailesine yalan söylüyor. Denetimli serbestlikle çıkmak için yalana başvurmuş da olabilir. Zaten bu karakter manipülatif ve sorumsuz bir karakter. Bu noktada kesin yine de bir ara hapse girdi veya bir şeyler oldu. Açıkçası ben takip edemiyorum.
Neyse tam fotoğraf çekineceklerdi ki Frankie her zaman yaptığı şeyi yapıyor ve kaçıyor oradan. Bu da aniden ortamın kaosa evrilmesine yol açıyor. Çünkü neden? Frankie normalde denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı ama bunun yanında bir polis memuru vardı. Aslında onu bir nevi tavlamış böyle, manitacılık yani. Tabii onu kaçmak için kullanan Frankie kaçtıktan sonra polisin kendi hatasından dolayı dehşete düşmesiyle beraber aileyi suçluyor. Yani ne demek bu? Watterson ailesini evinde bir suçluyu sakladığı gerekçesiyle suçlamakta. Akabinde tabi bütün polis memurları ve SWAT ekipleri geliyor ve ortam aniden 56'ya dönüyor. Bir bir herkes tutuklanırken Watterson ailesi ne yapıyor? Kapıyı kapatıyor ve son anlarında o fotoğrafı çektirmek için uğraşıyorlar. Larry'e verdikleri esnada ve tam fotoğraf çektirme pozu verdikleri esnada kapı kırılır ve fotoğraf makinesi yere düşer. Polislerin üzerine çullandığı Watterson ailesi o anlarında fotoğraf çektirmek için hala daha poz vermektedir. Yere düşen fotoğraf makinesiyle beraber anlık fotoğraflar çekilir ve bütün aile tutuklanır. Tabi olaylar bununla da sınırlı kalmaz çünkü Watterson ailesinin suçlu olmadığı anlaşılır. Polis memurunun ise yalan söylediği anlaşılır. Daha doğrusu itiraf eder. Ama burada yine bir gönderme var. Bu gönderme polis memuru kendi suçunu itiraf ettikten sonra veya yakalandıktan sonra direkt olarak suçlanmak yerine onun müdür yapılmasıdır. Aslında bu yine sistem eleştirilerinden bir tanesidir. Olayın özü aslında bu. Hata yapanın, yalan söyleyenin, hatta bir ailenin hayatını mahvetse bile umurlarında olmaz, liyakatın olmadığı bir çarpık sistemde olduğumuz için ne kadar çok hata o kadar çok yükselme anlamına gelir. Aslında Gumball burada sistem eleştirisi yapmaktadır. Biz de şunu anlıyoruz, demek ki tek problemler Türkiye'de değil, yani demek ki dünyanın genelinde de bu tarz şeyler oluyor. Ya da bu bölümler Türkiye için yapılmış, bilmiyorum artık. Neyse, konuyu toparlayacak olursak, bölümün sonunda o parçalanmış fotoğraf makinesi verilir ve o aile tablosu ortaya çıkar. Polislerin Watterson ailesinin üzerine çullandığı esnada fotoğraf çekilmiştir ve mutlu aile pozu verilmiştir. Ama bence yani bu fotoğrafı kaldırmalarına gerek yoktu. Bence çok şahane bir fotoğraftı. Ben şahsi olsam böyle bir durumla karşılarsam o fotoğrafı alsam saklamam gururla taşırdım yani. Bence komik bir sahneydi. Bu noktada da Gumball'ın 18. bölümü böylelikle bitmektedir. Yine sistem eleştirileri, yine tuhaf göndermeler, yine klasik bir sonla bitmiştir. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler? Yorumlara yazmayı unutma diyerekten başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.